Selamlar, merhaba Mine, merhaba Atakan, merhaba bizi izleyen herkes. İmece ekibine, İmece Summit'e bu ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. New York, Ankara ve İstanbul üçgeninden bağlanıyoruz ve sistem dönüşümünü konuşacağız. Ben İstem Akalp, Itır'ın az önce bahsettiği gibi Ashoka Türkiye'nin eş direktörüyüm Zeynep Medanoğlu ile birlikte. Ashoka dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu. 40 yıldan fazladır dünyanın 93 ülkesinde sayıları 4000'e yaklaşan yenilikçi sosyal girişimcileri seçip bulup destekliyoruz. Bu sosyal girişimcilerin 30 tanesi Türkiye'de aktif, birlikte çalışıyoruz onlarla. Ve bu ilham veren insanların ikisi de bugün benimle birlikte bu sahnede. Mine ve Atakan tekrar çok teşekkürler vakit ayırdığınız için, geldiğiniz için ve çalışmalarınızı paylaşacağınız için. Mine Ekinci, Köy Okulları Değişim Ağı'nın genel koordinatörü ve kurucusu. Kırsalda eğitim alanında, kırsalda eğitim sistemini aslında dönüştürmek için çalışıyorlar. Mehmet Atakan Foça, eğitim kurucusu ve bilgi ekosistemiyle, bilgiye erişimle, doğru bilgiye erişimle ilgili bir dertleri ve çözümleri var. Atakan da onlardan bahsedecek bize. İsterseniz önce şeyle başlayalım. Hani gerçekten içinde çalıştığımız sistemler nasıl sistemler? Hiç bilmeyenlere, yabancı birine anlatır gibi lütfen bir takım sayılar vererek içinde bulunduğunuz, üstüne çalıştığınız sistemleri bize biraz tanıtabilir misiniz? Mineciğim senden başlayalım. Tabii ki. Merhaba tekrardan herkese. Kırsal eğitim sistemi aslında böyle tanımlaması birazcık zor bir alan. Çünkü kent kavramları Türkiye'de inanılmaz karışmış durumda. Bu 2012'de Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra aslında Türkiye'de köy diye bildiğimiz yerler bir anda mahalle oldu ve onların bütün istatistik verileri de kent verileriyle karıştı. O yüzden böyle Türkiye'de güncel kırsala dair verileri takip etmek inanılmaz zor. Ama genel olarak yani Türkiye'de hala kırsal tabiri en azından daha böyle tarım alanında falan çalışan, kırsal kalkınma alanında çalışan kişilerin kullandığı terim. Yani 20 binden yerleşim nüfusları 20 binin altında olan yerleşim yerlerine kırsal bölgeler diyoruz. O yüzden hani şu anda her ne kadar büyük şehirlerin içinde görünse bile bu kırsal mahalleleri de biz mesela kapsama alanımız içinde görüyoruz. Genel olarak bu yerleşim yerleri, ilçeler, köyler, beldeler bizim içinde çalıştığımız sistem ve buradaki eğitime odaklanıyoruz. Aslında bu kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar ve gençler buradaki odağımız ve buradaki hedef kitlemizi böyle 0'dan 25 yaşa kadar aslında kırsalda doğan büyüyen bir çocuğun yolculuğuna eşlik etmek gayesiyle yola çıktık. Şimdiye kadarki hedef kitlemiz ağırlıklı ilkokul öğrencileri oldu ve onların etrafındaki paydaşları oldu. Çünkü kurumsal olarak aslında örgün eğitimin şu anda en yaygın olduğu, kırsalda yaygın olduğu ilkokul kısmı. Ama biz de böyle yavaş yavaş hem daha alt gruplara doğru hem daha yukarıdaki gruplara doğru, yaş gruplarına doğru çıkmak istiyoruz. Burada sistemden bahsettiğimizde belki hani herkesin gözünde hayal edebilmesi için şeyden bahsetmek iyi olur. Yani hem burada biz evet okulların fiziksel binalarından bahsediyoruz. Örgün eğitim kısmı bizim için çok önemli ve o okulun içinde neler olup bitiyor, bunun daha müfredat ve sistemsel kısmı. Bir yandan da öğretmenler çok önemli aktörler burada, yine örgün eğitimin bir parçası olarak. Bunlar dışında da aileler, köy halkı, bunlar yine böyle olmazsa olmaz bu sistemin önemli parçaları olarak görüyoruz. Ve böyle bu sistem içinde çalışıyoruz. Hani böyle baktığımızda şu anki mevcut durum nedir diye baktığımızda hem öğretmenlerle ilgili böyle türlü sıkıntılar var. Öğretmenlerin işte hazırlıksız bu okullarda çalışmaya başlıyor olması, yeterli donanımların olmaması, motivasyonların düşük olması, köye adaptasyonda zorluk çekmeleri gibi durumlar var. Okulların böyle fiziksel yetersizlikleri zaten en çok gündemde olan durum Türkiye'de. Bir yandan hazırlanan müfredatlar, programlar işte daha şeye uygun, hep böyle şehirler düşünülerek tasarlanmış programlar. Burada ana dili meselesi en çok konuşulan mesele ama bunun dışında genel bir uyumsuzluk meselesinden bahsedebiliriz. Ve ailelerin ve köy halkının ya eğitime katılmaktaki isteksizlikleri, işte çocuk işçiliği gibi faktörler ya da eğitime dair bir şeyler yapmak istiyorlarsa bile yine buna dair kendilerinin bir donanımı olmaması böyle mesele olarak karşımıza çıkan şeyler. Ve bütün bu dezavantajların ve sorunların yanı sıra bir de fırsatları da görüyoruz sistemde. Onu da böyle çok kısa eklemeden edemeyeceğim. İşte sınıf eğitimlerin az olması, köylerde çalışan öğretmenlerin kolay inisiyatif alabiliyor olması, okulların çocukların doğa içinde olması, çocukların doğa içinde büyüyor olması gibi
aslında eğitsel olarak çok önemli fırsatlar da var ve biz böyle sistemin bu özelliklerini de görerek burada çalışıyoruz diyebilirim. Hı hı. Çok çok teşekkürler Mine. Bize çok güzel bir resim çizmiş oldun. Şimdi buradan bir koda bir teyit yapacağız. Öyle ilerleyeceğiz. Biraz zihin egzersizi de olacak. Hem de online, offline ve çalışmaların eşitliliği anlamında diyorum ve Atakan'a dönüyorum bu noktada. Atakan, sizin içinde çalıştığınız sistemi bize biraz anlatabilir misin? Neye benziyor? Tabii, teşekkürler tekrar. Biz 2016'da yola çıktığımızdan bugüne aslında içinde çalıştığımız sistemin adını koymaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz. Biz artık yine kabaca bilgi ekosistemi olarak, bilgi sistemi olarak tanımladığımız yerde çalışıyoruz. Ancak yola ilk çıktığımız zamanlarda kendimize problem olarak internetteki yanlış bilgi problemini çözmek üzere hedef olarak belirlemiştik ve bunu da çözmek için internet kullanıcılarının dijital okuryazarlıklarının arttırılması gerektiğini, eleştirel düşünme alışkanlığının kazandırılması gerektiğini düşünüyorduk. Çünkü hem o dönemdeki politik tartışmalar, hem işte Amerika'da yaşanan Trump'ın seçilmesi gibi olaylar bizim teyiti kurmamızın hemen arkasından bu sorunun ne kadar yaratıcı olabileceğini uluslararası çapta da göstermişti. O dönemden bir istatistik, Reuters'ın her sene yaptığı Dijital Haber raporuna göre Türkiye'deki internet kullanıcılarının yarısı ankete geçen hafta en az bir kez yanlış bilgiyle internette karşılaştım diye cevap veriyordu. Ve internet kullanıcılarının yine doğrulama alışkanlığı bizim de yaptırdığımız çalışmalarda görebildiğimiz kadarıyla genelde çoğunlukla %35-40 bandında ankete cevap veren insanların söylediği şey yakın arkadaşları ya da aileleriyle konuşmak oluyor. Bir içeriği, haberi, internette karşılaştıkları bir bilgiyi doğrulamak için en yakındakilerine ulaşan insanların aslında kendi yankı fanuslarından haberdar olduğu ve bu yankı fanusunun dışında başka bilgi kanallarına erişme çabasında olmadığından da bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bunlar bizim için sorunu gösteren en temel birkaç istatistikten biriydi. Zaman içerisinde fark ettiğimiz şey şu oldu. Tabii ki burası her sistem gibi çok fazla aktörü, çok fazla yerleşmiş zihni kalıbı olan bir yer. Ama en az Mine'nin içinde çalıştığı sistem kadar karmaşık ve tanımlaması, doğru yere koyması kolay değil. Dolayısıyla işin bir parçası dijital platformlar, işin bir parçası internet kullanıcıları, sistemin kendisi, 21. yüzyıl yetenekleri denen mesele yine bu konunun bir parçası. Dolayısıyla çok farklı yerlere temas eden bir sistemden bahsediyoruz. Bilgi ekosistemi ifadesini kullanırken de. Bugün geldiğimiz noktada biz aslında sadece yanlış bilgi problemi değil, yanlış bilgi problemi kadar can yakıcı olan bizim bilgi kurduğumuz ilişkideki diğer sorunlara da çözümler geliştirilmesi üzerine bir çaba içerisindeyiz. Bu çabanın farklı katmanlarda müdahaleleri var. Bunları belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Ama aslında şu anki derdimiz bilgi ekosisteminin ortak değerlerinin, ortak prensiplerinin ve kurallarının belirlenmemiş olması. Şu anda kendimize hedef aldığımız ve dönüştürmeye çalıştığımız problem, sistemdeki problem bu. Çok sağ ol Atakan. Aslında bir yanda henüz yeni gelişen bir alanın kurallarının konması etik açıdan da bu işlerle uğraşan bir sistem girişimcisi var. Bir yanda da aslında uzun yıllardır var olan işte Türkiye'de kırsalda eğitim konusuyla ilgili çalışan bir sistem girişimcisi var. Ve kendi organizasyonlarınızın ötesinde aslında bu sisteme müdahale etmeniz sizi zaten birer sistem girişimcisi yapıyor. Bizim Ashoka Fellow'larında gördüğümüz bir takım örüntüler var. Sistemlere müdahale ederken kullandıkları bir takım stratejiler var. Ben çok kısa dinleyicilerin de hani böyle tam bu not alınacak yer diye bahsederek dinleyicilerin de ilgisini çekebilecek şekilde bu 5 stratejiden bahsedeceğim. Sistem dönüşümü için 5 strateji. Sosyal girişimcilerin üzerinde çalıştığı. Ve sonrasında da sizler bunlardan hangilerini nasıl kullanıyorsunuz diye birazcık onları duymak isteyeceğim. Şimdi sistem dediğimiz şey aslında işte bir girdisi ve çıktısı olan, genelde coğrafi bir bölgeyi kapsayan ancak dijitalle birlikte giderek bunun da dönüştüğü ve rollerin, ilişkilerin, kuralların ve kaynakların olduğu yapılar.
Ve aslında sistemi dönüştürmek için bu rolleri, ilişkileri, kuralları ve tabii kaynakları dönüştürmek gerekiyor ve bunları belli noktalarda hepsini bir anda yapamayacağımıza göre, ihtiyaca göre dönüştürmemiz gerekiyor. Ashok Kafeloğulları'nın dünyadaki çalışmalarına baktığımızda dediğim gibi 5 temel strateji görüyoruz. Bunlardan birincisi piyasa dinamiklerini, kırılgan toplulukları gözeterek dönüştürmek. Burada bayağı maddi bir şeyden bahsediyoruz aslında. İşte en dezavantajlı insanın erişebileceği fırsatları, maddi fırsatları, olanakları arttırmak gibi. Ya da bir değer zincirinde yine en başlangıç noktasında olan kişinin hakkını gözetmek, maddi olarak da ve işte haklar bağlamında da gözetmek gibi. İkincisi kendi organizasyonlarının ötesinde kamu politikalarını etkileyecek çözümler geliştirmek. Kamu politikaları derken işte bugünden yarına yepyeni bir küresel sözleşme yapmak gerekmiyor. Çok lokal olarak işte bir muhtarlıkla çalışmak da olabilir. Ülke düzeyinde çalışmak da olabilir. Tabii ki global düzeyde de olabilir ama hani bu kanunlara, kamu politikalarına etki etmek bir strateji. Bir diğeri aslında bunu söylemeye gerek bile olmaması lazım. Yoksullaştırılmış ve yoksullaştırılmış toplulukları çözüme aslında dahil etmek. Hani kimin sorunu çözmek için çalışıyorsak onlarla birlikte çalışmalar yapmak. Bugün bir önceki oturumda gençlerle ilgili de değinildi. Dezavantajlı grupları çözümün parçası haline getirecek alanlar açmak aslında. Dördüncüsü toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunan kişilerin sayısını arttırmak. Bu şu açıdan oldukça ilginç. Hani İngilizcesi daha kolay aslında bir şekilde anlaşılıyor. Ağdalı bir dilde olmuyor. Problem solver'ların sayısını aslında arttırmak. Karşılaştıkları toplumsal sorunları işte başka aktörlere gerek kalmadan çözebilme iradesini gösteren kişilerin artmasını aslında sağlamak bir yöntem. Ve bir diğeri de finansal ve toplumsal etki dengesi. Toplumsal etkiyi öne koyarak bunun devam etmesi için gereken finansal modelleri geliştirmek, değiştirmek. Şimdi benim söylediklerim tabii ki çok teorik ve biraz da sıkıcı. O yüzden iyi ki sizler varsınız ve biraz bunlar gerçek hayatta neye benziyor aslında. Bunları duymak çok iyi olacak diyorum ve Mineciğim yine sizden başlayalım mı? Bunlardan hangileri sizler için? Bir de şeyi de yani bunu böyle opsiyonel soru gibi düşünelim ama güç meselesi de çok önemli tabii ki. Yani bir sistemin içindeki gücü elinde tutan kişilerin güçlerinin dağıtılması aslında o sistemi daha adil bir hale getiriyor. Sizin içinde çalıştığınız sistemlerde bu nasıl aslında ortaya çıkıyor? Bunu da duymayı çok çok isteriz. Hı hı. Yani bunlardan aslında birkaç tanesini kullanıyoruz biz diye düşünüyorum. Yani bir öncelikli olarak bu son söylediğimiz katkıda bulunan kişilerin sayısını arttırmak. Orada sayıyı arttırmanın yanına bir de güçlendirmek kısmını eklemek böyle özellikle bizim için gerekli gibi geliyor. Yani bizim başlıca stratejimiz aslında sürdürülebilir bir etki yaratmak için bu kırsalda eğitim sisteminde o çocukların, gençlerin eğitim yolculuğuna eşlik eden yetişkinleri güçlendirmek ve bunu yapmak isteyen yetişkinlerin sayısını arttırmak. Bu yüzden işte öğretmenlerle çalışıyoruz, öğretmen adaylarıyla da çalışıyoruz. Yani hem düzenli olarak öğretmenlerine yönelik yaptığımız çalışmalar var. Onları eğitimlerle ve bir topluluk oluşturarak destekliyoruz. Bir yandan eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarıyla çalışıyoruz. Onları köy okullarına hazırlayacak böyle köye ilk adım isimli bir programımız var. Böyle çok güzel giden, bu dönem şu anda 10 tane üniversiteyle devam ettirdiğimiz. Bu öğretmenleri güçlendirmek ve hakikaten kırsalda eğitimin niteliğini iyileştirmeyi kendi mesele edilmiş öğretmenlerin sayısını arttırmak bizim böyle önemli bir stratejimiz. Ve böyle bu yıldan itibaren artık bunun yanına bu aileler ve köylerdeki gönüllüler, yereldeki gönüllüleri de eklemeye başladık. Çünkü öğretmenler kadar bizim için ulaşması bir tık daha zor olmakla beraber aslında çok önemli aktörler. Ve yine onları güçlendirecek eğitim programları, onlarla iletişimi kurabileceğimiz yeni yollar bulmak, işte ağlar kurmak yaptığımız işlerden biri. O yüzden böyle birinci temel stratejimiz bu diyebilirim. İkincisi bu kamu kurumlarıyla çalışma. Tabii kamu bizim için vazgeçilmez bir paydaş. Yani bizim bütün çalıştığımız okullar
devlet okulları ve böyle Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir sisteme bağlı olarak çalışıyorlar. Bir yandan ikinci önemli paydaş da köy muhtarları oluyor. Yani orada yine hem köye erişim hem oradaki böyle çalışmalar esnasında bizim için çok önemli bir muhatap ve paydaş. Bu yüzden yani hem böyle Milli Eğitim Bakanlığı hem de mesela biz Milli Eğitim Müdürlükleriyle çok yakın çalışıyoruz. Bütün böyle yerelde yaptığımız çalışmalar hep Milli Eğitim Müdürlükleriyle protokoller yaparak, oradaki personelle iletişim kurarak ve orada kamuya doğrudan etki etme gibi bir şeklimiz var. Bu zaten böyle geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sabancı Vakfı ortaklığında böyle bir proje yaptık ve doğrudan birleşim sınıflarda çalışan öğretmenleri hedefleyen hem eğiticiler yetiştirmiş olduk sistemin içine. Aslında bu köy okulu, diğer köy öğretmenlerini destekleyecek eğiticiler yetiştirdik. Rehber kitaplar hazırladık. Ve bu anlamda kamuyu etkileme gibi bir bölümümüz var. Yani yaptığımız işlerde de aslında yani ya işte bu aktörü güçlendirme kısmına odaklanıyoruz ya da kırsalın ihtiyaçlarına özgü çözümler geliştirme. Ve burada da hep yapmaya çalıştığımız şey bir model üretmek. Yani bir yerde gidelim işte bir köy okulunda bir atölye yapalım, şurada gidelim bir tane yaz kamp yapalım gibi değil de bütün yaptığımız işlerden nasıl bir model çıkar, nasıl işte başka aktörlerle sürdürülebilir hale gelir. Hep böyle buna bakıyoruz. Bir de kısmı var değil mi? Söylediğim stratejilerden bu toplulukları çözüme dahil etmek. Evet. Daha yoksun kalan grupları dahil etmek. Bu da sanki böyle bütün yaptığımız işlerin içine sızmış bir strateji gibi geldi bana. Çünkü işte biz o rehber kitapları çıkarırken de köy öğretmenleriyle işte çalıştık. İşte şu anda köy muhtarlarıyla yani hem onlara faydalanıcı olarak görüp onlara yönelik, onların ihtiyaçlarına yönelik içerikler geliştiriyoruz. Ama bütün bu proje geliştirme ve içerik geliştirme süreçlerine de hep onları dahil ettiğimiz bir süreç var. Dolayısıyla aslında onların bütün bu politika geliştirme, model geliştirme süreçlerine de katılımını sağlamış oluyoruz. Ve bunun da uzun vadede çok güçlendirici başka bir etkisi var. Mineciğim çok teşekkürler. Aslında bu hani saydığımız 5 stratejinin 3 tanesinden sen bahsettin ve aslında model geliştirmeyi de ekledim. Bu da çok çok önemli. Ve evet Koda bunu çok da yerinde ve güzel yapıyor. O modeli geliştirip devam ettirmek üzerine. Atakan'a da bunu sorup sonrasında sana yine bir sormak istiyorum. Yani Koda'nın girdiği köy öncesi sonrası gibi böyle birazcık hani o değişmiş dönüşmüş hali ne oluyor diye onu çok çok merak ediyorum. Çok sağ olasın. Atakan bu 5 stratejiden siz hangilerini nasıl kullanıyorsunuz? Bir sana onu sormak istiyorum. Varsa başka eklemelerin onları da alalım toplayalım. Tamam. Aslında Mine'nin de söylediği gibi bu stratejilerin her biri öyle ya da böyle yaptığımız çalışmalara sinen ve onunla böyle karıştırdığımız, yemeği pişirirken mutlaka önce içine doğradığımız stratejiler. Dolayısıyla aslında böyle ekleklikte durmuyor zaten. En başta böyle yaptığımızda. Şimdi bakınca aslında biz Türkiye'de Facebook ve TikTok'un, Azerbaycan'da da Facebook'un 3. taraf haber doğrulama partneriyiz. Bu partnerliklerin gelişim süreçlerini hatırlıyorum. Bu uygulamaların, bu dijital platformların böyle çalışmalar yapmasını ve kendi platformlarındaki sahte haberle mücadele etmeye zorlanmasını sağlayan şey, globalde ciddi bir teyitçi topluluğunun onları buna zorladı. Bunun şöyle bir önemi var. Bunun piyasa dinamiklerini nasıl değiştirdiğini göstermesi açısından ve kırılgan toplulukları nasıl kolladığını göstermesi açısından şöyle bir örnek verebilirim. Çok uzun zamandır internetteki yanlış bilgiyle baş başa olduğumuz için orada çok fazla Türkiye'de örneğin Suriyeli mültecilerin defalarca yanlış bilgiyle linç edildiğini, bunun fiziksel bir linç olduğunu söyleyebilirim. Ya da farklı grupların, örneğin HIV'si olan kişilerin ve o topluluğun hedef alındığı, yanlış bilgiyle hedef alındığı pek çok örnekle karşılaştık. Dolayısıyla burada dijital platformların bir adım atması ve bu yanlış bilgilerin önüne geçmeye çalışması yanlış bilginin zarar verme potansiyelini gittikçe azaltıyor. Bizim için en önemli şeylerden biri topluluk oluşturmak ve toplulukları desteklemek. Bilgi ekosistemindeki bu sistem dönüşümü meselesinde zaten en başta söylemek gerekiyor.
hiçbirimiz tek başına kocaman bir sistemi dönüştüremeyiz. Dolayısıyla işbirliklerine ihtiyacımız var. Ekosistemde farklı aktörlere ihtiyacımız var. Bizim temas edemediğimiz problemlere temas eden aktörlere ihtiyacımız var. Bunun için de Factory isimli bir topluluk ve kuluçka programımız var. Biz şu anda bilgi ekosistemindeki yerleşik sorunlara yenilikçi çözümler geliştiren ekipleri hem bir toplulukla hem de bir kuluçka programıyla destekliyoruz. Factory program.org'a girerse dinleyiciler detaylı bilgiyi orada görecekler. Böylece yapmak istediğimiz şey aslında sadece yanlış bilgi değil, bilgi ekosistemindeki bilgi gürültüsü gibi, tık tuzakları gibi ya da kalitesiz, niteliksiz habercilik gibi, iş modellerinin eksikliği gibi pek çok başka soruna da çözüm geliştiren aktörleri bir arada tutmaya çalışıyoruz. Kamu politikalarını etkileme konusu bizim için biraz... Anlatmak ister misin? Ups, etkiledik. Evet, yani İletişim Başkanlığı geçen haftalarda kendi doğrulama platformlarını kurmakta olduklarını anons etti. Devletin de artık bir doğrulama platformunun olması gerektiği midir? Bunu dinleyenlerin takdirine bırakıyorum ama... Bunun dünyada başka örneği var mı? Sadece... Pardon Atakan. Dünyada başka örneği var mı bunun? Var. Yani farklı katmanlarda devlet bir şekilde bu aracı kullanıyor. Öyle ya da böyle bir sosyal etki olduğuna inanıyorum bu arada. Pozitif mi olacak, negatif mi olacak bunu zaman gösterir. Ama şunu söylemek gerekiyor. Teyitçilik ilkelerle yapılan bir iş. Objektiflik, şeffaflık olmadığı sürece ortaya çıkan iş teyitçilik olmayabilir. Ve bunu söylemem de sanırım zaten çok kimseye yabancı gelmeyecektir. Dolayısıyla devletin ideolojik aygıtlarından biri haline getirilmeye çalışılması teyitçiliğin bence bir sosyal etkidir. Dolayısıyla bu bir şeyin üretilmekte ve etkilenmekte olduğunu insanlara görüldüğünü gösterir bence. Ama tabii bunun ötesinde kamu politikalarını geliştirmek açısından biz öğretmenlerle çalışıyoruz. Şimdi öğretmenlerle birlikte bir çalışma yapıyoruz örneğin. Ya da farklı kamu kurumlarıyla onların eleştirel düşünme, eleştirel dijital okuryazarlık müfredatını iyileştirmek üzerine de görevler yapıyoruz. Teyit 5 yılda neredeyse kocaman bir gerçekten eleştirel dijital okuryazarlık külliyatı ortaya koydu. Bunu da mümkün oldukça kamunun içerisine enjekte etmeye çalışacağız. Bizde de bu stratejilere karşılık gelen işler bunlar. Hı hı. Çok teşekkürler Atakan. Aslında bu hani hem Mine'nin çalışmaları, bahsettiği çalışmalar hem de seninki bu alana, bu sisteme farklı maddi kaynakların akması anlamına da geliyor ve bu aslında çok çok önemli. Direkt kaynakları arttırarak da oraya bir olumlu bir müdahale yapmış oluyoruz. Bu devletin kaynakları olabilir, işte hayırsever kurumların kaynakları olabilir, bireysel bağışçılar olabilir, yenilikçi iş modelleriyle sizlerin geliştirdiğiniz çalışmalar olabilir. O tarafı büyüttükçe aslında güçlenen de bir sistem var ya da yeni roller, örneğin teyitçi ne demek? Teyitçilik bir meslek olarak teyitçilik. Bunu aslında sizlerin hani Atakan'a burada bakıyorum. Türkiye'ye getirdiğiniz, bu alanda ekiplerinizi başlattığınız ve büyüttüğünüzü de görüyoruz. Bunlar da yine önemli müdahaleler. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir Mine'ye az önceki ipucunu verdiğim soruyu bir sormak istiyorum. Mine, KODA'dan önce, KODA'dan sonra bir öğretmen de olabilir. Ama biraz daha birey değil, sistem düzeyinde bakacak olursak bir köy okulu da olabilir, kırsalda bir okul da olabilir. Ya da o ortamın kendisi de olabilir, yani köyün, mahallenin kendisi de olabilir. Orada nasıl bir değişim gözleniyor? Tabii bu soruyu keşke onlara sorabilsek ama senin elçiliğine tabii ki güveniyoruz. Başka bir zaman onu da yaparız umarım. Evet, şöyle muhtarla öğretmenlik falan yapalım. Yani bir şeyden başlayacağım, en makro boyutundan başlayacağım. Az önce söylediğin şeyler aklıma onu getirdi. Aslında bence KODA'nın bu sisteme dahil olması bir şeyi çok dönüştürdü. Yani Türkiye'de köy okulları denilince insanların aklına hemen böyle bot yardımları geliyor. Ve biz işte kırsalda daha iyi eğitim istiyorsak evet hemen paketleri, kolileri hazırlıyoruz, gönderiyoruz gibi böyle bir insanlarda öyle bir içki, öyle bir algı vardı. Ben KODA olarak bunu kırmaya başladığımızı düşünüyorum. Yani hem böyle daha kamu nezdinde, hem hayırsever kurumlar nezdinde, hem de genel böyle bizim ulaştığımız bu bireysel işte yani potansiyel bağışçılar, destekçiler, gönüllüler nezdinde
Ve bu bana çok değerli bir şey geliyor. Çünkü orada bir şey vardı. Yani insanlar o okulun kırık duvarları, dökük boyaların ötesindeki şeyi göremiyorlardı gibi. Yani sanki o okulun boyası olduğunda her şey mükemmel olacakmış gibi böyle bir algı vardı. Oysa ki bu eğitimin inanılmaz küçük bir parçası. Yani bununla ilgili böyle tonla akademik araştırma var. Şey değil yani öğretmen en önemli faktör. Yani hani hiç diğer faktörlerle karşılaştırabilecek bir düzeyde değil. Sonrasında müfredat ve içerik geliyor. Bu fiziksel durum meselesi. Ya tabii ki iyileştirilmesi de çok iyi, çok önemli. Bazen çok zorlaştıran durumlar olabilir. Ama yani işin öbür tarafını görmemek bence çok önemli bir meseleydi. Ve oraya dikkat çekebiliyor olmamızı önemli bir değişim olarak görüyorum. Daha böyle makro boyutta. Onun dışında direkt beraber çalıştığımız öğretmenlerden, köylerden bahsedecek olursak, işte biz şimdiye kadar böyle 600 kadar öğretmenle yakın çalıştık. Yani işte eğitim programlarımıza katıldılar, yüz yüze programlarımızda oldular. Böyle 7000 kadar öğretmenin online eğitim programlarıyla ulaştık. Ve bu öğretmenlerin hem mesleki gelişimlerini desteklemiş olduk, hem böyle kişisel gelişimlerini desteklemiş olduk. Yani bu öğretmenlerden aldığımız en büyük geri dönüşlerden biri kendilerini yalnız hissetmiyor olmaları. Genel olarak öğretmenlerinde bu çok var. Çünkü işte tek öğretmen, birkaç öğretmen falan çalışıyorlar okullarda. Ve orada hani böyle bir şeyler yapmak isteyen bir topluluğun olması, kendisi gibi şartlarda çalışan öğretmenlerin olduğunu bilmek, onlardan destek alabilmek, farklı uzmanlardan destek alabilmek gerçekten öğretmenler için çok dönüştürücü bir şey oluyor. Ve tabii ki bu da çocuklara da yansıyor. Yani öğretmenlerdeki değişim aslında onun çocukla ve köyle olan ilişkisine de yansıyor. Böyle oralarda birçok dönüşüm hikayesi yarattığımızı düşünüyorum. İşte bu bazen ailelerle işte kadınlar günü kutlamaları yapan öğretmenler oldu. Öğretmenlerle festivaller düzenlendi köylerde ya da işte sınıfta çocuklarla birebir gözlemlediğimiz durumlarda çocukların nasıl dönüştüğünü gördük. Öğretmen adayları kısmında böyle orada hakikaten zaten eğitim fakültelerinde pratiğe yönelik eğitim kısmında çok sıkıntılı. Yani böyle tamamen teorik ve daha ezbere bilgiler öğrenerek öğretmen adayları mezun oluyorlar. Biz orada hem o boşluğu çok güzel doldurduk. Çünkü doğrudan programın yarısı, yani bir sömestrlik bir program uyguluyoruz. O programın yarısında öğretmen adayları köylere gidip birebir kendileri çalışıyorlar çocuklarla ve işte gözlem yapıyorlar. O böyle onlara çok güzel bir özgüven getiriyor. Normalde böyle korku ve bilinmezlik onlar için köy okulları. Böyle oradaki bir şey kırılmış oluyor. Köy öğretmenleriyle tanışıyorlar. Ayrıca böyle bir ağları genişliyor. Orada böyle çok daha kendilerine güvenerek, evet ben köy okulunda çalışabilirim, bunu yapabilirim diyerek bizim programımızdan mezun oluyorlar. Şey kısmında da daha böyle köy muhtarları daha böyle yeni çalışmaya başladığımız bir paydaş. Orada da şey bana çok heyecanlı geliyor. Yani normalde eğitim bir muhtarın şey alanı değil. Yani asıl muhtardan beklenen iş değil. Şimdi bizim çalıştığımız muhtarlar bu işi sahiplenmeye başlayan muhtarlar oldu ve böyle orası hakikaten çok güzel. Şimdi o muhtarlar aracılığıyla telekonferans yoluyla eğitimler yapıyoruz mesela bu dönem. Çok yeni başladık. Daha 3. Yeni roller aslında tanımlamış oldunuz. Mevcut aktörlere yeni roller tanımlanmış oldu. Evet, yani ve özellikle böyle birazcık bu konuda isteği olan insanların böyle tutunup hakikaten böyle desteklenip bir şeyler yapmaya başlayabildiği böyle bir alan açmış olduk. Böyle özetlemiş olayım istersen. Çok teşekkürler Mine. Çok çok teşekkürler. Hem makro düzeyde hem de mikroda nispeten çok güzel anlatmış oldun. Şimdi buradan ben birazdan şeye geleceğim. Hani kendi kurumunuzun lideri olmak bir şey, sistem lideri olmak başka bir şey, sistem girişimcisi olmak başka bir şey. Buradaki geçişle ilgili haliniz nicedir diye bir soracağım ama ondan önce bir Atakan'a da şeyi sormak istiyorum. Siz TEİT'le ilgili hani araştırmalar da yaptırdınız. Türkiye'de TEİT'in de bilinirliği. Biraz bununla ilgili de yine hani TEİT öncesi, TEİT sonrası gibi senden de kısaca duyabilirsek çok iyi olur Resim. Tabii olur. TEİT öncesinde de aslında insanların aşağı yukarı internette yanlış bilgi olduğuna ve dikkat edilmesi gerektiğine dair de fikirleri vardı bence. Ama bu çok da böyle somutlaşmış ve işin nereye varabileceğini bilebildikleri bir yer değildi zannediyorum. Ama zaman içerisinde biz TEİT'le birlikte çok fazla internet kullanıcısının sahte haber konusunda dikkatli olunması gerektiğini anladığını fark ediyoruz. Bu sosyal etki konusu böyle
buğulu bir camın arkasından dışarıyı görmeye benziyor. Böyle cisimleri seçebiliyorsunuz. Orada bir şey olduğu, bir hareketlilik olduğu belli. Ama tam olarak da belirginleşmiyor hiçbir zaman. Ve buğuyu nasıl sileceğinizi de çok bilemiyorsunuz yani bu kadar yeni bir gelişen bir sosyal inovasyon alanında. Dolayısıyla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz kadarıyla pek çok internet kullanıcısının artık kendine yetecek kadar teyitçilik yapabildiğini görüyoruz. Bu yine akrabasına, ailesine sormak olabilir. Hala bu yöntemler bundan da eminiz. Fakat burada biraz daha o topluluğun parçası olarak görev üstlenme, işte WhatsApp gruplarında dayım yanlış bilgi paylaştığında artık ona sessiz kalmama, ona mümkünse en sticker yollama, sticker'ı gönderme gibi yöntemlerin çalıştığını görüyoruz. Yani insanların bize dönüşlerinden bunu fark ediyoruz. Biz geçen sene Konda'yla bir araştırma yaptık. Bir yıl oldu neredeyse, Haziran 2020'de. O araştırmaya göre teyiti bilenlerin oranı Türkiye'de %17. Bu araştırma Türkiye örneklemiyle yapıldı. 2600 kişiyle yapıldı. %17'lik bir bilinirliğimiz var. Daha çarpıcı olan belki bu teyiti bilen insanların %75-80'ine yakını artık yanlış bilgiyle karşılaşma potansiyelleri olduğunu bildiklerini ve bir bilgiyi paylaşmalarının mutlaka doğru olup olmadığını kontrol ettiklerini ifade ediyorlar. Bu doğrudan bir davranış değişikliğine aslında işaret ediyor denebilir. Bunun ötesinde de birçok veri söylenebilir belki ama en belirgin gözüken şimdilik bu. Süper. Çok sağ ol Atakan. Bu arada izleyicilerimize de seslenelim. 9 dakikaya bitireceğiz bu kısmı ve sorularınız varsa lütfen şimdi sormaya başlayın. Onları da sohbetin geri kalanında cevaplamaya çalışacağız. Diyorum ve bu noktada az önceki yine ipucunu verdiğim soruya geliyorum. Kendi kurumunuzun sürekliliğini sağlamak, kendi ekiplerinizle birlikte çalışmak, etkiye bakmak bir şey. Sistem düzeyinde başka oyuncularla birlikte başka ilişkileri, rolleri görüp o sularda yüzmeye çalışmak başka bir şey. Sizin için bu hani girişimcilikten diyeyim, yani sosyal girişimcilikten yine çok da farklı olmayan ama sistem düzeyinde girişimciliğe geçişte böyle kişisel liderlik yolculuğunuzda neler oldu? Nelerden ağzınız yandı, nelerden beslendiniz? Kısaca bunları bir duyabilirsek çok güzel olur. Mineciğim, yine senden başlayalım mı? Ya bana şöyle geliyor, bu yani işte sosyal girişimciliğin ötesinde sistem düzeyinde bir girişimcilikten bahsettiğimizde şunu değiştiriyor gibi geliyor. Bu daha fazla şeye hayır demek gerekiyor. Bir yandan da daha fazla şey evet demek gerekiyor. En azından yani benim deneyimim böyle oldu. İşte mesela biz ilk bu alana girdiğimizde böyle ilk bizi desteklemek isteyen insanlar yine aslında okullara fiziksel yardım yapmak isteyen insanlardı. Ve bizim orada böyle ard arda hayır dememiz gerekti. Ya da işte bu model oluşturma meselesini önemsiyoruz diyorum. Ama bir taraftan çok olabiliyor, işte yani bizim köyde şunu yapsak gibi böyle hani çok da modellenemeyecek böyle daha öyle teklifler. Mesela bunları hep reddetmek önemli bir şey oluyor ve bazen bu aslında organizasyonun iyiliği olmayabiliyor. Yani olarak düşündüğünüzde işte finansal kaynaksa, işte normalde uzun vadeli bir belki finansman sağlayabilecek bir kaynaksa, yani biz herhangi bir şirket olsaydık mesela muhtemelen evet diyeceğimiz bir şeyi hedefimiz sistem dönüşümü olan bir dernek olduğumuz için hayır diyebiliyoruz. Bir yandan daha fazla şeye evet demek, yani yine mesela işte biz öğretmenlerle çalışmaya başladık ve bu alanda kalıp işte bu alanda uzmanlaşmak ve bütün her şeyimizi bunun etrafını örmek görece çok daha kolay bir yol olurdu ve biz belki yaptığımız işi daha mükemmel yapıyor olurduk. Ama sistem dönüşümü diye baktığımızda biz bütün oradaki o ilişkilerin çok iç içe olduğunu gördüğümüzden ve o köyde gerçek bir dönüşüm yaratmak için diğer aktörlere dokunmak ve işte oradaki içeriye etki etmenin çok önemli olduğunu gördüğümüzden o kendi alanımızı biraz genişletme ihtiyacı duyduk. Yani bunu böyle birkaç yıl tartıştıktan sonra ve şu an o alanlara da girmiş olduk. Bu da aslında normalde bir organizasyonu zorlayan bir şey. Ama bunun altına girmemiz gerektiğini düşündük sistem dönüşümü için. Daha kişisel boyutta zorlayan şey de
Hani böyle kendiniz çok ideal sistemler düşünürken işte eğitime dair, bütün işte kurumsal işlere dair bunların böyle gerçekleşmediği yerlerde çalışmak, işte daha hiyerarşik kurumlarla çalışmak, işte dediğim gibi bakanlıklar, milli müdürlükleri, kaymakamlıklar falan. Orada hep böyle zorlayıcı bir şey var. Çünkü hem bir yandan işbirliği yapıyorsunuz ama bir yandan hani böyle çok müthiş bir değer uyuşması ya da işte o hiyerarşik yaklaşımlar falan o konularda çok farklı düşebiliyoruz. Beni böyle bütün bu süreçte en çok zorlayan herhalde o oluyor. Ama bir yandan da çok hani yapılması gereken bir şey gibi geliyor. Yani aslında bir yandan işte değişim dönüşümün o sancılı halleri bunlar. Böyle aklımdaki. Çok sağ ol. Çok sağ ol Mineciğim. Belki oradaki kurallar da değişir zamanla. Koda'nın infüzyonuyla. Çok sağ ol. Atakan, senin için nasıl bu deneyim? Tabii sistem seviyesinde çalıştığınız zaman aslında sadece kendi organizasyonunuzla yapmaya çalıştığınız, kendi organizasyonunuzun sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştığınız noktanın ötesine geçmeye ve bütün sistemi, bütün ekosistemi düşünmeye, onun için plan yapmaya başlıyorsunuz. Bu da az evvel söylediği gibi yani bazı konuları biz yapmamalıyız galiba, bazı konularda biz çalışmamalıyız. Bir dakika, bu faaliyet aslında niye biz dolduruyoruz yine bu faaliyeti gibi çok kritik soruları sormayı gerektiren ve zaman zaman kendi yaptığınız işe de, kendi yaptığınız ekibe de dur demeyi bilmeyi gerektiren bir konu ve çok kolay değil. Çünkü eğer yapma kapasiteniz, heyecanınız ve dönüştürme isteğiniz varsa farkında olmadan zaten her şeyi birden siz yapıyorsunuz. Öyle bir yere doğru gidiyor. Çünkü bu sistemlere müdahale eden aktörlerin sayısı işte az evvel konuştuğumuz yani yeteri kadar aktörün olması, yeteri kadar çalışmanın yapılıyor olması gerekiyor ki herkes birbirini yaşatarak o sistemi dönüştürebilsin. Bu çok zor ve önemli. Nerede dur diyeceğini bilmek ve diğer aktörlere yol açacak şekilde kendi bazen ışığını kısmak, bazen bir adım geride durabilmek. Zor bir konu. İkincisi işbirliği meselesi. O da sistemler bu dizde patellar tendonu vardır ya, çekişte vurduklarında bacağınız böyle otomatik hareket eder. Sistemlerin böyle noktaları var. Oralara vurduğunuzda bütün elleri kolları refleksif hareketler yapıyor. Onların etrafından dolaşmak gerekiyor. Yani tamam, hiçbir sistemi böyle güle oynaya, şenlikle değiştiremeyeceğimiz kesin. İlla çatışma çıkacak, illa bir refleks gösterecek, sistem değişmeye direnecek. Bunlar çok beklenmedik şeyler değil. Ama bunların etrafından dolaşabilmek ve kalıcı çözümler geliştirebilmek için işbirlikleri yapmak önemli. Bu da bizim pandemiyle öğrendiğimiz bir şey oldu. Yani çok uzun zamandır bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorduk ama teyitte kurduğumuz işbirliklerinin sayısı pandeminin başladığı ilk günden itibaren hızla arttı ve devam ediyor. Orada bunun ne kadar etkili olduğunu da görme deneyimimiz oldu. Dolayısıyla bu iki konu, kendine dur diyebilmek ve işbirliği yapabilecek şekilde başkalarına alan açabilmek, onlarla kendi çalışma deneyiminin hiç uyuşmasa bile gerektiğinde çalışmaya zorlamak en zor ve en temel iki konu sanırım. Çok teşekkürler Atakan. Bunu pandemiyle birlikte öğrendik deyip yapman, hani derinleştirmen çok iyi oldu. Çünkü kimsenin işbirlikleriyle ilgili yapmamalıyız diyen yok zaten. Ben hiç duymadım, görmedim. Hepimiz böyle yapalım diyoruz ama oradaki onun da zorluklarını ya da ilkelerin uyuşması meselesini, bireylerden, kurumlardan aynı zamanda neler götürdüğünü, getirilerinin yanında sanki bunları da konuşmak lazım artık. O şeyi aştık. Pandeminin size bunu getirmiş olması da çok çok güzel. Şimdi artık sonlara yaklaşıyoruz. Son böyle birer dakikada sizden hani bu aralar sizi ne heyecanlandırıyor kurumlarınızla ilgili, Koda ile ilgili Mine? Ve bir de izleyicilerden bir soru gelmiş. Öğretmenler nasıl ulaşabilir Koda'ya katılım sağlamak isteyen öğretmenler? Buna da cevap vererek son böyle sözlerimi duyarsak çok sevinirim. Genel yani iletişimle ilgili Kodegis'im bizim bütün işte Instagram yani bütün sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz www.kodegisim.org. Oradan gidip öğretmenler için orada ayrı bir başvuru formu var zaten. Öğretmenler oradan bizim bültenlerimize üye olabilirler. İşte böyle şu an 1600 kadar öğretmenin üye olduğu böyle bir bültenimiz var. Oradan bütün eğitimlerimizin, faaliyetlerimizin duyurularını çıkıyoruz. O şekilde dahil edilirler.
Yine işte bizimle gönüllülük yapmak isteyen kişiler varsa orada gönül başvuru formunu bulabilirler, bağış yapabilirler. Hepsi için böyle web sitemizi kullanabilirler. Şey tarafında böyle son gelişme olarak biz yani şu anda bir iyilik koşusu içindeyiz. O sürece başladık. Daha önce böyle ilk odayı kurduğumuzda bir koşuda yer almıştık. Şimdi tekrardan iyilik peşinde koşu adım adımla beraber böyle bir bağış toplama ve koşu sürecine girdik. Orada böyle bizim için koşmak isteyen kişiler olursa onun bir çağrısını yapmış olmak isterim. Bu şu an bizi böyle çok heyecanlandıran bir süreç. Bir de koşuyla bağlantılı olarak Bursa Orhan Evi'nde şu anda bir eğitim merkezi açma girişimimiz var. Ufak bir ofis açtık. Şimdi böyle bir arazi satın alma ve orada hem böyle akademi hem de bir Ar-Ge merkezi olarak kullanacağımız bir yer oluşturuyoruz. Böyle oradaki faaliyetlerimize destek olmak isteyen, bu çalışmayı takip etmek isteyen olursa da böyle önden onu da söylemiş oldum. Süper Mine, çok çok teşekkürler. Sözü Itır'dan aldık. Bizden sonraki panelde de Renay konuşmacı adım adım ekibine de böylelikle bir merhaba diyelim bu koşu vurgusuyla da birlikte. Atakan, seni bu aralar heyecanlandıran bir şey kısacık duyabilirsek ve bir de sorusu gelmiş. Eleştirel düşünce ortamları nasıl geliştirilir? Bu ortamda süreç nasıl ilerlemeli diye. Buna şu an cevap verebilecek vaktimiz yok ama önereceğin kaynak varsa onu da duymuş olalım. Tamam. Bizim için en heyecanlandırıcı işlerden biri bugünlerde güçlendirme faaliyetlerimizi artık çok daha stratejik şekilde yapıyor olmamız. İşte öğretmenlerle kurduğumuz işbirliği ve öğretmenler için geliştirdiğimiz eleştirel dijital okuryazarlık yolculukları ve bunun devamında ebeveynler için ve çocuklar için gelecek yeni eleştirel dijital okuryazarlık güçlendirme işleri olacak. Bunlar için epey heyecanlıyız. Eleştirel düşünce ortamlarını geliştirmek için yapılabilecek birçok şey var ve çok kaynak da var ama en azından belki TEİT'in içerisindeki Teyitpedia kategorisindeki kaynaklarla başlamak iyi olabilir. Bunların devamı ve daha kapsamlı gelecek. Yine TEİT'in içerisinde yayınlar kısmına girerseniz orada da pek çok PDF var, çevirdiğimiz raporlar ya da kaynaklar var. Onlarla başlamak iyi bir başlangıç olabilir. Süper. İkinize de çok çok teşekkür ediyorum. Sosyal girişimciliğe böyle yeni başlayanlar için ya da ilerlemek isteyenler için Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın web sitesi de çok iyi bir kaynak. sosyalgirişimcilikağı.org. Buradan izleyicilere bunu duyurmuş olayım. Ve ayrıca şu an Ashoka'da Mine gibi, Atakan gibi yeni fellow'ların aramıza katılması için bir başvuru süreci yürütüyoruz. ashokatürkiye.org'dan oradan bilgilere ulaşabilirsiniz, aday olabilirsiniz, aday gösterebilirsiniz. Çünkü daha fazla sosyal girişimciye, daha fazla sistem girişimcisine ihtiyacımız var. Ev sahipliği için İmece ekibine tekrar teşekkür ediyoruz.